Şimdi bir ablamız şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben eşimi sürekli uyarıyorum. Diyorum ki kıskandığımı belirtiyorum. Buna rağmen her seferinde işte bana hurilerden, ikinci eşten bahsediyor. Kıskanma gibi bir hakkın da yok diyor demiş. Bir de fetva da vermiş yani. Hani kabalığının, katılığının yanında bir de adam fetva da vermiş. Allah için bize nasihat eder misiniz demiş. Şimdi kardeşlerim öncelikle size şunu söyleyeyim. Bunu canı gönülden kendim için de söylüyorum, size de söylüyorum. Evlerinizde sözünüzün ağırlığının olmasını istiyorsanız adam olun. Adam olalım. Kendimi de buna katıyorum. Evlerimizde sözümüzün ağırlığının olmasını istiyorsak, kadınlarımızın bize kıymet vermesini istiyorsak, çocuklarımızın bizi adam yerine koymasını istiyorsak adam olalım. Ne demek adam olalım? Şu demek adam olalım. Hiçbir kadın evde kendisine huri muhabbeti yapan, evde kendisine ikinci eş muhabbeti yapan bir adamı zerre kadar kale almaz. Çünkü adam zaten kale alınacak bir adam da değildir açıkçası. Yani bu işlerin şakası olmaz çünkü. Bu işler şakası olacak işler değildir. Bu işler takınılacak işler değildir. Neden? Allah kadını kıskançlık fıtratıyla yaratmıştır. Kadın kocasını kıskanır. Bu onun fıtratında var olan bir şeydir. Bakın Ayşe annemiz bir peygamber olmasına rağmen bir gece Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın Bakî mezarlığına gittiğini görüyor. Yani Aleyhisselatü vesselam düşünün gece kalkmış Rabbine ibadet etmiş. Bir de mezarlığa gidip kalbini yumuşatmak istemiş. Mümin kardeşlerine dua etmek istemiş. Ayşe annemiz de gizliden onu takip ediyor. Niçin? Çünkü Peygamberimizin başka bir eşine uğrayabileceğinden endişe ettiği için. Peygamber Aleyhisselatü vesselam geri eve döndüğünde o arkamdaki karartı sen miydin dedi. Ayşe annemiz de evet dedi. Aleyhisselatü vesselam baş parmağıyla onun böyle göğsüne dokundu. Allah'ın ve Resulünün sana zulmedeceğini mi düşünüyorsun dedi. Aslında yaptığı şeyin anlamı bu. Ya bir peygamber hanımına zulmeder mi? Bir peygamber hanımının hakkını çiğneyip başka bir eşinin yanına gider mi? Hayır. Ama kadın bu. Bu fıtratına sahip olması da mümkün değil. Peygamberin karısı bile olsa, peygamberin karısı peygamberi kıskanır. Ayşe annemiz, bırakın peygamberimizin yaşayan kadınlarını, ölmüş gitmiş mezardaki karısını bile kıskanıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam Hatice annemizin kız kardeşi var. Havle. Havle eve geldiği zaman böyle Peygamberimiz onun sesini duyduğunda veya onu gördüğünde Hatice annemize benzettiği için heyecanlanıyor. Aşk böyle bir şey, sevgi böyle bir şey. Yani Hatice annemizi hatırlıyor. Hatice annemizi hatırlayınca da heyecanlanıyor. Sesi titriyor, eli titriyor, yerinden kalkmaya çalışıyor falan. Ayşe annemiz diyor ki ya sen Allah sana benim gibi genç, Allah sana benim gibi güzel bir kadın nasip etmişken sen o dişi düşmüş, işte yanakları içe çökmüş acuze kadını mı hala hatırlıyorsun diyor. Ya bir kardeşine hakaret ediyor aynı zamanda. Aslında ama Peygamber Aleyhisselatü vesselam onu uyarıyor. Böyle yapma diyor. Peygamber eşi bile olsanız, yorganınızın içine vahiy iniyor dahi olsa kadın kıskançtır, kadın kıskanır. Yani şimdi bunu kıskanma hakkın yok dediğimiz zaman şunu söylemiş oluyoruz Allah muhafaza. Allah'ın sana verdiği fıtratı kabul etmiyorum. O fıtratı bir kenara koy. Kıskanmayacaksın demiş oluyor. Yani haddimizi aşmış oluyoruz. Bu işin bir tarafı ama işin en öncelikli tarafı bunu en baştan tekrar söylüyorum. Evlerimizde Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bir sorumluluk var. Er-ricalu kavvamûne alen-nisa. Evin yönetimini Allah Azze ve Celle erkeğe vermiştir. Evin yönetimini erkeğe vermiştirden kastedilen nedir? Yani erkek evinde hanımının, çocuğunun eğitiminden mesul olan odur. Evin geçiminden mesul olan odur. Bir evin huzurundan, evin istikrarından, evin düzeninden mesul olan odur. Bunların programını yapacak olan, herkesi kontrol edecek olan, onları teşvik edecek olan, hayra yönlendirecek olan odur. Ama bunun için, bunların hepsinin olabilmesi için erkeğin evde bir saygınlığının olması gerekir. Şimdi oturup kendi karısıyla işte yok İslam olursa ben şöyle yaparım, yok cennete gidersen ben şu huri... Böyle bir adam kendi saygınlığını kendisi ayağa düşürdüğü için hiçbir kadın veya hiçbir çocuk böyle bir adama saygı göstermez. O Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirebilmemiz için مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Yani ben kavvam olacaksam, yönetici olacaksam önce evde bir saygınlığım olacak. Önce beni adam yerine koyacaklar evde.
Bunun için de benim kendi saygınlığımı korumam lazım. Bana sorarsanız kendimi nasıl bitirebilirim evimde? İşte bu kağıtta yazdığı gibi. Yani bu muhabbeti yaparak evde kendinizi bitirebilirsiniz. Allah muhafaza. Bu kardeşimize de aynı şekilde tavsiyem. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Yani insanız çünkü unutabiliriz. Ama Allah'tan korkup kadınlara da zulmetmemek için bu konuda çok çok daha dikkatli olmamız lazım.